Milattan önce 1184. 10 yıldır süren bir savaş var. 10 yıl. Düşün bunu. 2 nesil asker büyüdü bu savaşın gölgesinde. Anneler oğullarını bekledi. Kadınlar kocalarını. Ve 10 yılın sonunda kimse kazanamadı. Truva Savaşı bu. Bir tarafta Yunanlar, diğer tarafta Truvalılar. Ve bu savaşı bitiren şey ne bir süvari hücumu oldu, ne bir kahraman düellosu. Bir at oldu. Tahtadan yapılmış dev bir at. Ve bu at, tarihin gördüğü en büyük oyunu içinde taşıyordu. Bugün bu hikayeyi başından sonuna anlatacağım. Ama sadece Truva atını değil, arkasındaki insanları, kararları, hataları ve dersleri de. Çünkü bu hikaye 3000 yıl önce yaşandı. Ama içindeki gerçekler bugün hala geçerli. Her şey bir düğünde başladı. Garip değil mi? Tarihin en yıkıcı savaşlarından biri bir düğünle başladı. Peleus ile Thetis evleniyordu. Büyük bir tören. Olimpos'un bütün tanrıları davetliydi. Hepsi biri hariç. Eris, anlaşmazlık tanrıçası. Onu çağırmamışlardı, bilerek. Çünkü gittiği her yere kavga götürürdü. Ama Eris öfkesiyle geldi yine de. Ve masaya altın bir elma bıraktı. Üzerinde şu yazıyordu: en güzele. Bu elma Truva Savaşı'nın fitilini ateşledi. Hera, Athena ve Afrodit, 3 tanrıça da elmanın kendine ait olduğunu iddia etti. Zeus aralarına girmek istemedi. Akıllıca bir karar. Bunun yerine bir hakem seçti. Paris, Truva prensi. 3 tanrıça sırayla geldi Paris'in önüne. Her biri bir şey teklif etti. Hera, seni dünyanın en güçlü kralı yaparım. Athena, seni tarihin en büyük savaşçısı yaparım. Afrodit, sana dünyanın en güzel kadınını veririm. Paris Afrodit'i seçti. Ve bu seçim 10 yıllık bir savaşın tohumunu ekti. Afrodit sözünü tuttu. Paris'i Sparta kralı Menelaos'un sarayına götürdü. Orada Helena vardı. Menelaos'un karısı. Ve efsanelere göre dünyanın en güzel kadını. Paris konuk olarak geldi. Ağırlama gördü. Sofraya oturdu. Sonra Helena'yı alıp Truva'ya kaçtı. Menelaos çıldırdı. Kardeşi Agamemnon'u çağırdı. Yunan şehir devletlerini topladı. Ve tarihte o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir ordu kurdu. 1000 gemi, 10 binlerce asker. Bir kadın için değil aslında, onur için. Çünkü misafirperverliğin ihlali o dönemde affedilmezdi. Ve böylece Yunan ordusu Anadolu kıyılarına yollandı. Form ranks. Advance to the walls. Move now. Ve Yunan ordusu geldi. Truva'nın önüne kurdu ordugahı. Ve bekledi. 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 Çünkü Truva'nın surları olağanüstüydü. Kalın taş duvarlar, yüksek kuleler, sağlam kapılar. Yunanlar her gün saldırdı. Her gün püskürtüldü. Yıllar geçti. 1, 2, 5, 10 yıl. 10 yıl boyunca Truva düşmedi. Bu sürede neler oldu? İki tarafta da büyük kahramanlar savaştı. Yunan tarafında Akilleus vardı. Tarihin gördüğü en büyük savaşçılardan biri. Neredeyse yenilmezdi. Tek zayıf noktası topuğuydu. Truva tarafında Hektor vardı. Paris'in abiyi. Asil, cesur, şerefli. İki kahraman nihayetinde karşılaştı. Akilleus kazandı. Hektor öldü. Ama zafer Yunanlar için bile acı oldu. Çünkü kısa süre sonra Paris'in oku Akilleus'un topuğuna isabet etti. Tarihin en büyük savaşçısı tek zayıf noktasından vuruldu. Ve yine de Truva düşmüyordu. Surlar dayanıyordu. Savunma sağlamdı. Yıllar geçiyordu. Yunan komutanlar bir araya geldi. Güç işe yaramıyordu. Hız işe yaramıyordu. Sayı işe yaramıyordu. Geriye tek bir şey kaldı: zeka. Ve o plan. Odysseus vardı Yunan ordusunda. Güçlü değildi Akilleus kadar. Hızlı değildi. Ama başka bir şeyi vardı: zekası. Ve bir gün çadırında oturdu. Düşündü. Soru şuydu: Truva'yı güçle alamıyoruz. Peki nasıl alırız? Cevap beklenmedik bir yerden geldi. Odysseus bir plan kurdu. Devasa bir ahşap at yapacaklardı. İçi boş. Karınında gizli bir bölme. Ve o bölmeye Yunan'ın en iyi savaşçıları girecekti. Planın geri kalanı daha da cesurdu. Yunan ordusu gemilere binecek ve gidecekmiş gibi yapacaktı. Gerçekte yakındaki bir adanın arkasına saklanacaklar. Ama Truvalılar bunu bilmeyecek. Sabah uyandıklarında boş bir kıyı görecekler. Ve ortada dev bir tahta at. Plan buydu.
Ve herkes buna güldü. Bir at mı? 10 yıllık savaşı bir ahşap at mı bitirecek? Ama Odysseus ısrar etti ve sonunda plan kabul edildi. Tahta at inşa edildi. Dev, görkemli, içi boş. Odysseus dahil 20 seçkin savaşçı içine girdi. Kapak kapandı, hava karardı ve Yunan ordusu gemilere bindi. Sabah olduğunda kıyı boştu. Sadece at duruyordu. Ve derken Truvalılar o sabah kulelerden baktı. O da ne? Düşman gemileri yoktu, ordugah yoktu. 10 yıllık işgalciler gitmişti. Şehirde sevinç patladı. İnsanlar sokağa döküldü. Birbirini kucakladı. Kadınlar ağladı. Çocuklar koşuşturdu. Savaş bitmişti. Sonunda, 10 yıl sonra. Ama sonra surların önündeki ata baktılar. Kim bırakmıştı bunu? Ne anlama geliyordu? Truvalılar kapıyı açıp ata yaklaştı. Dev bir şeydi. Güzeldi. Görkemli bile denebilirdi. Ve aralarında tartışma başladı. Bir grup dedi ki, şehri alalım, zafer sembolü olsun. Bir rahip ileri çıktı. Laokon adında biri. Şüpheciyle baktı ata ve tarihe geçecek bir şey söyledi. Yunanlılardan korkarım, hediye getirseler bile. Uyarın etti. Mantıklıydı, haklıydı. Ama kimse dinlemedi. Bir de esir vardı. Sinon adında Yunan askeri. Kıyıda bırakılmıştı. Truvalılar onu yakaladı. Sinon ağladı. Yakındı. Bırakıldığı için öfkeliydi Yunanlılara. Ve dedi ki, bu at Athena'ya adanmış bir adak. Siz onu şehre alırsanız tanrıça sizi korur. Yalan. Hepsi planlı bir yalan. Sinon da planın parçasıydı. Ve Truvalılar inandı. Ama hala bir sorun vardı. At çok büyüktü. Şehrin kapısından geçmiyordu. Truvalılar ne yaptı? Şehrin surunu yıktılar. Atı içeri almak için. 10 yıl boyunca Yunanları içeri almayan surun bir parçasını. Kendi elleriyle yıktılar. At şehre girdi. Meydana yerleştirildi. Ve Truvalılar kutlamaya başladı. O gece içtiler, eğlendiler. Sarhoş oldular. Yıllarca çektikleri acıyı tek gecede atmaya çalıştılar. Ve uyudular. Ve o gece garip bir sessizlik. Şehir uyuyordu. Sokaklarda sarhoş askerler, kapalı kapılar, sönen meşaleler, sessizlik. Atın içinde Odysseus bekliyordu. Saatlerce hareketsiz, nefesini tutarak, yanındaki 20 askerle beklediler. Gece ilerledikçe şehrin sesleri kesildi. Kahkahalar bitti. Müzik sustu. Adımlar duyulmaz oldu. Odysseus işareti verdi. Gizli kapak yavaşça açıldı. İp sarkıtıldı. Ve sessizce, birer birer, askerler aşağı indi. Truva'nın kalbi artık düşmanla doluydu. Önce nöbetçileri susturdular. Sonra şehrin ana kapısına gittiler. Ve kapıyı açtılar. Uzakta, o adanın arkasında saklanan Yunan gemileri harekete geçti. Binlerce asker karaya çıktı. Koşarak geldiler. Ve açık kapıdan içeri doldular. O gece Truva yandı. Saraylar, tapınaklar, evler. 10 yıl boyunca dışarıdan yıkılamayan şehir. Tek gecede içeriden çöktü. Kral Priamos öldürüldü. Paris öldürüldü. Helena Menelaos'a iade edildi. Hayatta kalan Truvalılar köle olarak götürüldü. Ve sabah güneşi doğduğunda Truva artık yoktu. Şimdi dur. Bu hikayeyi anlattım. Ama bir soru sormam lazım. Truva Savaşı gerçek miydi? Yüzyıllar boyunca bu hikaye efsane sayıldı. Homeros'un İlyada ve Odisseya destanlarında geçiyor. Ama destanlar her zaman gerçeği yansıtmaz. Ta ki 1868'e kadar. O yıl Heinrich Schliemann adında bir Alman iş adamı. Herkesin deli dediği bir şeye girişti. Homeros'un anlattığı şehri bulmaya. Klasik arkeologlar güldü. Efsane peşinde koşuyor, dediler. Schliemann umursamadı. Anadolu'ya geldi. Türkiye'nin Çanakkale iline. Hisarlık adlı tepeyi kazmaya başladı. Ve buldu. Sadece bir şehir değil. Üst üste binmiş 9 şehir. Birinin üstüne başkası kurulmuş.
Yüzyıllar boyunca. Ve bu katların bir tanesi yanmış izler taşıyordu. Büyük bir yangının izleri. Milattan önce 1200'lere tarihlenen bir yangın. Truva Savaşı'nın olduğu dönemle örtüşüyor. Demek ki Truva gerçekti. Savaş büyük ihtimalle gerçekti. Peki ya Tahtaat? Bunu bilmiyoruz. Arkeolojik kanıt yok. Ama bazı tarihçiler şöyle düşünüyor. Belki Tahtaat gerçek değildi. Belki Yunanlar başka bir yoldan girdiler şehre. Bir tünel, bir casusluk operasyonu, bir gece baskını. Ve bu operasyon zamanla Tahtaat efsanesine dönüştü. Nasıl olursa olsun, hikayenin özü değişmiyor. Truva'nın kalıntıları bugün hala ayakta. Çanakkale'ye gidersen görebilirsin. Yıkık surlar, eski taş yollar ve meydanda duran tahta bir at replikası. Turistler içine giriyor, fotoğraf çekiyor. Ama ben orada durduğumda farklı bir şey düşünüyorum. Bu hikayede en çok aklıma takılan şey o rahip Laokoon. Doğruyu gördü, uyardı, haykırdı. Kimse dinlemedi. Ve bir de Sinon var. Planın parçası olan yalancı asker. Güvenilir göründü. İnandırıcı konuştu. Gözyaşı döktü. Herkes inandı. Bu iki figür 3000 yıl önce yaşanmış bir hikayeden. Ama düşün. Bugün kaç Laokoon var? Gerçeği söyleyen ama kimsenin duymadığı insanlar. Ve kaç Sinon var? Güven kazanmak için oyun oynayan, hediye gibi görünen tehlikeler. Truva atı sadece bir savaş hilesinin adı değil, içten yıkılmanın, güvenin suistimal edilmesinin, görünenden farklı olanın, bunların hepsinin sembolü. Ve bu yüzden bu hikaye 3000 yıl sonra hala anlatılıyor. Çünkü her dönemde tahta atlar var, her dönemde Truvalar var ve her dönemde en büyük tehlike dışarıdan değil içeriden geliyor. Ben Hüseyin. Bu videoyu beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda başka bir hikayeyle buluşalım. Allah'a emanet olun.